Bugün antik dünyanın gizemli güçlerinden birini, yani Med İmparatorluğunu konuşacağız. Evet, gerçekten de gizemli bir konu. Elimizde bir YouTube videosu, Med mirasına odaklanan bir makale ve bazı ansiklopedik bilgiler var. Bakalım bunlardan neler çıkaracağız? Şunu anlamaya çalışacağız. Kendi yazdıkları pek bir şey yok ama nasıl bu kadar güçlendiler? Hatta Asur gibi bir devi yıktılar. Aynen öyle. Ve tabii kökenleri meselesi. Özellikle Kürtlerle bağlantıları neden bu kadar hararetli tartışılıyor bugün? İşte bu ilginç kısım çünkü Medleri daha çok Asur, Babil, Yunan kaynaklarından yani komşularının gözünden tanıyoruz. Kendi sesleri pek yok. Doğru. Bu kaynaklarla hem yükselişlerini, hem düşüşlerini, hem de o dediğiniz miras tartışmasını biraz deşeceğiz bakalım. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Kimdi bu Medler? Neredeydiler? Ekbatan yani Hemedan, M8. yüzyıla gelindiğinde bölgede İrani dilleri konuşan halkların artık çoğunlukta olduğunu anlıyoruz. Medler de onlardan biri. Ama kendi yazdıkları bir şey yok dediniz. Bu çok kritik. Kesinlikle tek bir Medce metin yok elimizde. Asurluların liderleri için kullandığı bir tabir var. Bel-Ali yani şehir beyi. Bu belki de başlarda böyle merkezi bir devletten çok daha gevşek, kabile temelli ya da şehir devletleri gibi bir yapıya işaret ediyor olabilir. Anladım. Herodot da 6 kabile sayıyor zaten değil mi? Maglar falan vardı içinde. Aynen. Bu Sailler, Paratakanlar gibi kabileler ve evet Maglar. Onlar daha çok rahip sınıfı olarak biliniyor. Peki bu dağınık yapı nasıl oldu da imparatorluk haline geldi? Herodot'un anlattığı Diyojes yani Diyako figürü var, kurucu olarak gösteriliyor. Diyojes'in rolü biraz efsanevi olabilir ama asıl kırılma noktası Kral Siaksares yani Keyaksar dönemi. İşte o zaman işler değişiyor. Nasıl değişiyor? Medler, Babililerle müthiş bir stratejik ittifak kuruyorlar. Ve birlikte ME 612-609 arasında o dönemin süper gücü Asur İmparatorluğunu yıkıyorlar. Bu inanılmaz bir şey aslında, Asur'u yıkmak. Kesinlikle. Bu sadece bir askeri zafer değil. Bölgedeki bütün güç dengesini alt üst ediyor. Medler bir anda Babil, Lidya ve Mısır'la birlikte 4 büyük güçten biri haline geliyor. Peki imparatorlukları nasıldı? Yani günlük yaşam, kültür, Herodot'un o Ekbatan Sarayı tasviri var, 7 renkli surlarla çevrili. Bu ne anlatıyor bize? O tasvir tabii çok canlı. Ama arkeolojik olarak daha somut şeyler de var gerçi, sınırlı. Mesela Tepenuşijan, orada erken bir ateş tapınağı olabilecek bir yapı bulundu. Veya Godintepe'deki saray kalıntıları. Bunlar bize gelişmiş bir mimari ve organize dini ritüeller olduğunu düşündürüyor. O Maglar dediğiniz rahip sınıfı da önemliydi herhalde. Zerdüştlükle bağlantıları falan. Evet, Magların rolü ve Zerdüştlükle ilişkileri hep tartışılan bir konu. Ekonomi de büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyor gibi. Özellikle at yetiştiriciliği önemli. Bir de tabii İpek Yolu güzergahında olmaları stratejik avantaj sağlıyor. Dilleri nasıldı? Eski Farsçayı etkilemiş diyorlar. Evet, eski İran dillerinden biri. Tam olarak nasıl bir dil olduğunu bilmiyoruz ama eski Farsçadaki bazı kelimelerin Medce'den geçtiği düşünülüyor. Bu kadar güçlenen bir yapı nasıl yıkıldı peki? Son kral Astyages dönemi kritik galiba. Bir de rüya meselesi var. Aynen. Herodot'un meşhur hikayesi, Astyages bir rüya görüyor, kızı Mandane'den doğacak torunu yani Pers kralı Kiros onun tahtını yıkacak diye. Ve yıkıyor da. Evet, milattan önce 550 civarında Kiros, dedesi Astyages'e isyan ediyor, onu yeniyor ve Med İmparatorluğu'na son verip kendi Pers Ahameniş İmparatorluğunu kuruyor. Ama Medler tamamen silinmiyor sanırım. Hayır. İlginç olan o. Medler yok olmuyor, Pers İmparatorluğu içinde gayet önemli konumdalar. Yönetici oluyorlar, asker oluyorlar, bürokraside yer alıyorlar. Yani bir nevi imparatorluğun küçük ortağı gibi devam ediyorlar aslında. Geldik şimdi o en tartışmalı konuya. Kaynaklarda da öne çıkan mesele bu. Medler, Kürtlerin atası mı? Nereden çıkıyor bu iddia? Bu tez genelde birkaç şeye dayanıyor. Birincisi coğrafi yakınlık. Medlerin yaşadığı yerler bugünkü Kürt coğrafyasıyla büyük ölçüde örtüşüyor. İkincisi, Minorski gibi bazı tarihçilerin yorumları var. Sonra sizin kaynaklarınızda da geçen unutulmuş Kürt mirası gibi çalışmalarda kültürel devamlılık iddiaları var.
Yani bir tür tarihsel ve kültürel bağ kurulmaya çalışılıyor. Evet, özellikle Kürt milliyetçi tarih anlatısında Medler çok önemli bir ata figürü olarak kabul ediliyor. YouTube kaynağı da sanırım bu olasılığı açık bırakıyor, değil mi? Aynen, biraz izleyiciye bırakıyor gibi. Peki karşı argümanlar ne diyor? Özellikle dil bilimsel kanıtlar yetersiz deniyor sanırım. Kesinlikle. En büyük sorun bu. Medce hakkında bilgimiz o kadar az ve dolaylı ki, Kürtçe ile arasında doğrudan bir soy bağı kurmak için elimizde yeterli dilsel veri yok. Yani kanıtlanamıyor. Evet, kaynaklarınızda adı geçen Van Bruynes'in gibi önemli akademisyenler, Cambridge History of the Kurds gibi ciddi çalışmalar hep bunu vurguluyor. Yeterli kanıt yok diyorlar. Bazı dil bilimciler, Kürtçenin aslında Partça'ya veya Farsça'ya daha yakın olabileceğini söylüyor. Veya Medce ile ilişkisi olsa bile, diğer Kuzeybatı İran dilleriyle olan ilişkisinden daha özel bir durumu olmadığını savunuyorlar. Yani kısacası bu konu akademik olarak çözülmüş bir mesele değil. Hala tartışılıyor. Anlaşıldı. Yani Medler gerçekten de arkalarında az iz bırakmalarına rağmen tarihte çok büyük işler yapmış, Asur'u yıkmış, sonra Perslere yenilmiş ama yine de etkileri devam etmiş, ilginç bir halk. Kesinlikle ve mirasları üzerindeki bu tartışma, özellikle Kürtlerle olan bağlantı meselesi, geçmişin günümüzü nasıl şekillendirdiğini, kimliklerle nasıl iç içe geçtiğini gösteren çok iyi bir örnek. Elimizdeki kaynaklar farklı açılardan bakmamızı sağlıyor ama net bir cevap vermiyor çoğu zaman. Belki de bu durum bize şunu düşündürmeli: kendi hikayelerine doğrudan yazma fırsatı bulamamış halkların geçmişini nasıl anlamalıyız? Kaynaklar sustuğunda bir miras nasıl yaşar? Çok doğru bir nokta. Bu sorular üzerine düşünmek gerçekten önemli. İşte